Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda iOS 13 ve iOS 14 gibi sürümlere sahip iPhone 6'mıza nasıl jailbreak işlemi yapabiliriz? Sizlere bundan bahsedeceğim. Öncelikle jailbreak işlemi yapabilmeniz için işletim sisteminizin Windows haricinde Linux veya macOS işletim sistemini kurmanız lazım. macOS işletim sistemi nasıl kurulur videosu kanalımızda var. Bu videomuzda arkadaşlar herhangi bir işletim sistemi kurmadan bu jailbreak işlemini nasıl yapabiliriz onu anlatacağım. O yüzden sadece bir flash bellek ve belirli yazılımlar aracılığıyla bu jailbreak işlemini yapabileceksiniz. Videomuza geçmeden önce kanalımıza halen abone değilseniz abone olup bildirimleri açarsanız seviniriz arkadaşlar. Dediğim gibi isterseniz macOS isterseniz de Linux'tan Ubuntu'yu kurabilirsiniz. Ben sizlere Ubuntu'yu tavsiye ederim. Bu videoda da Ubuntu'yu kurmayı anlatacağım arkadaşlar ve flash bellek üzerinden çalıştırarak herhangi bir nasıl desem kurulum vesaire gerektirmeden direkt yazılımı kullanabileceğiz arkadaşlar. İlk olarak Ubuntu'yu kendi sitesinden indirmeniz lazım. Şu şekilde kapattım, tekrar giriyorum ve Rufus adlı bir programımız var. Bunu flash belleğimize yazmamız lazım ve flash belleğinizin en az 8 GB olmasını özenle seçmenizi istiyorum. Buraya Ubuntu yazdık arkadaşlar. Ubuntu'yu kendi sitesinden indireceğiz. Ubuntu.com'a giriyoruz. Ardından buraya da Rufus yazıyorum hemen. Ubuntu'yu şöyle, neredesin sen? Kendi sitesinden girip indirebiliyorsunuz. Buradan download bölümü var. Download'a gelip buradan Ubuntu LTS'yi seçerseniz indirebilirsiniz. Farklı sürümleri de var arkadaşlar. Ubuntu servisleri vesaire var. Serverları. Buradan indirebilirsiniz. Buna basacaksınız arkadaşlar. Desktop vesaire diyor. Masaüstü için diyor. Buna basıp indireceksiniz ISO dosyasını. Ardından Rufus'u kendi sitesinden yine indirebilirsiniz Rufus'u. Kendi sitesine girip indireceksiniz. Buradan indire basacaksınız. Ardından işlemlere başlayalım şimdi. Şimdi biz arkadaşlar Ubuntu'yu flash belleğimize ISO dosyasını yazdıracağız. Ardından bilgisayarımızı yeniden başlatıp nasıl desem sizlere flash bellek üzerinden başlatacağız arkadaşlar. Kurulumu vesaire de yapmayacağız. Daha sonrasında ise belirli program vesaire sayesinde Checkra adlı program sayesinde nasıl desem iPhone 6'mızda arkadaşlar jailbreak işlemini yapacağız. Şimdi buradan hemen ben indirdiğim ISO dosyamı buldum ve şuradan neredesiniz Rufus'u çalıştırıyorum. Rufus'u çalıştırdıktan sonra buradan ön yükleme seçimi var. ISO dosyamızı buradan seçiyoruz. Neredesin ISO dosyam? Şimdi burada bir sürü Linux sürümü var. İstersem Linux, buradan Kali Linux vesaire de kurabiliriz. Bunlar fark etmez ama buradan Ubuntu'yu seçiyorum ben. Ubuntu'yu seçtim ISO dosyamı. Ardından arkadaşlar burası BIOS ya da UEFI vesaire var. Disk bölüm düzeni diyor MBR. Siz burada arkadaşlar ne yapmanız lazım? Burada disk yöneticisini açın arkadaşlar ilk olarak. Arama yerine disk yöneticisi yazın. Ardından buradan belirli yollarla öğrenebiliyorsunuz. Ama sizlere tavsiyem arkadaşlar buradan MBR'yi seçin. MBR eski BIOS versiyonuna sahipler. GPT kullanıyorsanız zaten yeni sürüm eskiyi de kaldırabileceği için MBR'yi seçin. Her türlü siz MBR'yi buradan seçin. Hiçbir ayara dokunmayın. Ardından burası FAT32 vesaire var. Buradan başlata basıyorum. Şimdi ISO dosyasını yazıyor arkadaşlar. Tüm veriler yok edilecek, haberiniz olsun diyor. Buradan tamama bastım. Şimdi arkadaşlar ISO dosyasını yazıyor. Bu işlem bittikten sonra ben flash belleğime gideceğim, bilgisayarıma takacağım ve bilgisayarı flash bellek üzerinden BIOS ayarlarını vesaire yaptıktan sonra flash bellek üzerinden başlatacağım arkadaşlar. Gördüğünüz üzere arkadaşlar dosya sistemi oluşturuluyor yazısı çıktı ve ISO dosyamı yavaş yavaş flash belleğime yazdırılıyor. Bu işlem bittikten sonra tekrardan karşınıza geleceğim. Gördüğünüz üzere isim de geldi buraya. Şimdi arkadaşlar ISO dosyamızı flash belleğimize kurduk. Flash belleğimize kurulduktan sonra kontrol amaçlı bir ne olur ne olmaz diye bir flash belleğinizin içine açın. Bu şekilde Ubuntu vesaire şeklinde dosyalarınız olacaktır. Şimdi arkadaşlar bizim yapmamız gerekenleri anlatıyorum sizlere.
İlk olarak burayı bir kapatalım. Ardından bilgisayarımızı yeniden başlatıyoruz ve bilgisayarımızda ESC, DLT, F2, F12 veyahut F8 gibi tuşlar var. Bu tuşlara tek tek basarak BIOS menümüze ulaşacağız. Ardından oradan flash belleğimiz üzerinden boot etmemiz lazım. Şimdi sizlere kendi bilgisayarımın ayarları farklı olacağı için sizin bilgisayarınıza göre kendi bilgisayarımda sizlere göstereceğim. Şimdi ben telefon ekranıma geçiyorum. Burada da videoyu bitiriyorum arkadaşlar. Hemen geçelim o ekrana. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar tekrardan. Şimdi farklı bir bilgisayar üzerinde az önce flash belleğimize bir şey yazdırmıştık arkadaşlar. ISO dosyası yazdırmıştık. Şimdi arkadaşlar ISO dosyamızı indirdik. Gittik Rufus adlı program sayesinde yazdırdık. Şimdi ne yapmamız lazım? BIOS ayarlarımızdan flash belleğimiz üzerinden boot etmemiz lazım. Bilgisayarımızı yeniden başlatıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde yeniden başlatılıyor yazısını gördük. Şimdi flash belleğimi ben takıyorum hemen hızlı bir şekilde. Taktım arkadaşlar bilgisayarımıza. Şimdi flash bellek üzerinden boot edebilmemiz için, şimdi bu anlatacağım ayarlar her bilgisayarda aynı değildir. BIOS tuşu vardır. ESC, F2, F12, F8 gibi tuşlar var arkadaşlar. Bunlar değişiyor. DLT gibi tuşlar var. Bunlar aracılığıyla BIOS ayarınıza girip, ben şimdi ESC tuşuna basıyorum. ESC ve F2 tuşuna basıyorum. Hangisi olduğunu bilmiyorum. F2 tuşuymuş. F2 tuşuyla girdim. Sizde bu değişebilir dediğim gibi. Daha sonrasında ayarlardan gidip Change Boot Order diyor. Buradan gelip USB en başa alıyorum arkadaşlar. Daha sonrasında burada arkadaşlar gördüğünüz üzere Save and Exit bölümü var. F10 tuşuna basıyorum ve buradan evet yazısına basmak için Enter'a bastım ve şimdi flash belleğim üzerinden boot etmesi lazım arkadaşlar. Gördüğünüz üzere USB algıladı. Ben buradan F12'ye basıyorum. Evet. Şimdi arkadaşlar flash bellek üzerinden boot edecek. Üzerinden boot işlemi başarıyla sonuçlandı arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bir yazı çıktı buradan. Şimdi bakalım hangi aşamadan devam edeceğiz. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz üzere şöyle sol üst köşede görüyor musunuz bilmiyorum. Bir şey çıktı. Parlıyor şu an ekran arkadaşlar. Tam gözükmüyor. Bu şekilde Ubuntu yazısını gördünüz. Şu anda diskimizi kontrol ediyor arkadaşlar. Diskimizde herhangi bir sorun var mı yok mu buna bakıyor. Sorun yoksa zaten hızlı bir şekilde bu işlemleri yapacağız. Bu arada arkadaşlar bu videoda sadece jailbreak işlemi için, iPhone 6'mıza jailbreak işlemi için bu Ubuntu'yu kurduğumuz için flash bellekten direkt başlatacağız. İsteyen direkt kurulum da yapabilir. Kanalımızda Ubuntu nasıl kurulur videosu da var. Burada arkadaşlar flash bellek üzerinden başladı değil de direkt install yani kurulum bölümünü seçerseniz hard diske de kurulumu yapabilirsiniz veya Windows'un yanına da kurulumu yaparsanız arkadaşlar hem Windows'u hem de Ubuntu'yu dual boot yani çift işletim sistemi olarak kullanabilirsiniz. Şimdi kanalımıza halen abone değilseniz abone olup bildirimleri de açarsanız bu tarz videolardan ilk sizler haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Şu işlem bir bitsin. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Ubuntu'muz açıldı. Ben Ubuntu'nun 20 nokta küsur bir sürüm vardı. Onu kullanıyorum. Şu parlaklığı bir arttırayım. Gözüküyor sanırım şu an. Burada arkadaşlar bahsettiğim konu buydu. Buradan ilk baş bir dilinizi seçin. Şimdi nerede diye şöyle bir büyüteyim sizin ekranı göreyim diye. Şöyle Türkçeyi seçtim. Ardından burada arkadaşlar zaten size tek tek gösteriyor. Buradan devam ete bastım ben önce. Ardından burada dil vesaire diyor. Bir ağ bağlan diyor. Şöyle bir geri geleyim. Biz buradan kurulumu yapıyoruz çift tıkladığımız için. Şimdi burada arkadaşlar Ubuntu'yu kur seçeneği ve Ubuntu'yu dene seçeneği var. Biz sadece jailbreak işlemi yapacağımız için Ubuntu'yu deneye basacağız ve Checktrain adlı yazılımı Ubuntu'ya kurduktan sonra arkadaşlar jailbreak işlemini yapacağız. İşimiz bitecek. Ama biz Ubuntu'yu bilgisayarımızda kullanmak istiyoruz diyorsak Ubuntu'yu kura basmanız lazım. Biz Ubuntu'yu deneye basıyorum. Hemen zaten birazdan Ubuntu'da açılacak.
Flash bellek üzerinden direkt başlatımı yapacağız arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz üzere mouse imleci de buraya geldi. Şimdi Ubuntu'muz açıldı arkadaşlar. Ekranda da beni de görüyorsunuzdur. Şöyle bir el alayım. Şimdi bizim yapacağımız işlemler belli. Şimdi bu işlemleri göstereyim sizlere. Terminal üzerinden belli başlı işlemler yapacağız ve buradan Wi-Fi'ye bağlanmamız lazım öncelikle. Şöyle, neredesin sen? Şöyle Wi-Fi'mize geldim. Connect dedim. Wi-Fi'mizin şifresini giriyorum. Şöyle Wi-Fi'mizin şifresini giriyorum. Ardından burada Connect yazısı var. Connect'e bastım arkadaşlar. Wi-Fi'min bağlantı logosu var şöyle. Gördüğünüz üzere mouse'um şu anda üzerinde. Şu anda bağlıyız arkadaşlar. Bağlı gözüküyoruz. Hemen buradan Mozilla Firefox'u çalıştırıyorum. Firefox'umuzu çalıştırdım. Şimdi buraya arkadaşlar checktrain yazıyorum. Checktrain. Şu şekilde checktrain yazdım. Gördüğünüz üzere Yandex'te bir sürü şey çıktı. Sonuç çıktı. Biz en başta checkra.in yazısının olduğu kısmı böyle göreceksinizdir. Oraya tıkladık. Ardından şöyle bir aşağı inelim. Burada arkadaşlar gördüğünüz üzere Linux sürümü var. Buna tıklayacaksınız. Installing on Linux bölümü var. Ubuntu, Linux Mint ve benzeri şeklinde başlık var arkadaşlar burada. Öncelikle apt yani repoyu eklemeniz lazım. Şu linki terminale gireceğiz arkadaşlar. Repomuzu ekleyeceğiz. Daha sonrasında kurulum işlemine başlayacağız. Değerli dostlar, bu işlemden öncesinde klavyemizi Türkçe yapmamız gerekiyor. Çünkü bayağı bir zorluk yaşıyor insanlar. Şu gördüğünüz yeri bir büyüteyim iyice. Şurası arkadaşlar. Hashtag setxkbmaptr. Bu ne yapıyor? Bunu terminale girerek klavyemizi Türkçe'ye çevirebiliyoruz arkadaşlar. İngilizce klavye olarak gelecektir. Terminali çalıştırmanız için buradaki şu uygulamalar, Show Application uygulamaları göstere basıp şuradan terminal yazarsanız terminal aynen çıktı şu anda gördüğünüz gibi. Şuna bir tıklayın. Terminale bir tıklayın arkadaşlar. Ardından buraya şunu bir sileyim. Direkt bunu yapıştırın. Paste deyip Enter'a basın. Gördüğünüz üzere arkadaşlar klavyemiz düzeldi. Bu arada arkadaşlar eğer bir hata alırsanız şu şekilde bir sürü bir hata çıkarsa karşınıza şuradaki hashtag'i mutlaka arkadaşlar yazmayın. Şu şekilde sadece yazacaksınız. Yine de arkadaşlar root yetkisi vesaire hatası alırsanız başına da sudo kelimesini yazarsanız sudo yönetim yetkisi veriyor arkadaşlar bu. Root yetkisi veriyor. Sudo'yu eklerseniz başına bu şekilde yazarsanız Türkçe klavye olacaktır. Gördüğünüz üzere şuradan i harfine bastığımızda şöyle bastım, ekrana bir bakın, i harfi geldi. Bu geliyorsa zaten bir sıkıntı yok. Şimdi işlemlerimize başlayabiliriz arkadaşlar. Türkçe klavyemizi ayarladık. Şimdi ne yapalım? Buradan tekrardan bir uygulamaları geldik. Terminal yazımızı yazıyoruz arkadaşlar. Şimdi terminalimizi çalıştırdık. Daha sonra ne yapmamız lazım burada? Şu şekilde göstereyim sizlere, parlaklığı arttırdım. Buraya arkadaşlar sudo eksi i kısa çizgi i yazıyoruz arkadaşlar. Enter'a bastık. Şimdi arkadaşlar root yetkisiyle işlemleri yapacağız. Burada arkadaşlar şu girdiğimiz sitede ne yapmamız lazım? Şurada echo ile başlayan kısımdan başlayıp aşağıya kadar arkadaşlar hepsini yapıştırmanız lazım. Terminale. Ardından Enter'a basacaksınız. Şu şekilde paste dedik. Enter'a bastık. Bu sefer ikinci olarak arkadaşlar şurada sudo'dan itibaren şurayı kopyalayın. Yine terminale yapıştırın. Enter'a basın. Gördüğünüz üzere arkadaşlar belirli key vesaire verdi bizlere. Daha sonrasında şurada sudo apd update diyor. Bunu da kopyalayın. Buraya yapıştırın arkadaşlar. Gördüğünüz üzere güncelleştirmeleri vesaire hepsini yapıyor.
Bu işlem bitti. Şimdi install the checkra1n paket diyor. Onu nereden indiriyoruz? Şuradan sanırım. Şuna bir download'a bastık. Ardından şöyle geriye bir geleyim, tekrardan bir göstereyim. Burada download diyor. Buna basıyoruz. Ardından arkadaşlar burada download for Linux çarpı 86 çarpı 64 diyor. Buna bastık. Ardından burayı şöyle kaydetmemiz lazım bunu. Buradan save file'a bastık. Gördüğünüz üzere şu an dosya kaydoluyor arkadaşlar. Şimdi checkra1n'i indirdikten sonra burada arkadaşlar şu şekilde, neredesin sen, library'e geldim. Burada downloads'a geldim. Gördüğünüz üzere indi. Bu aşamadan sonra kapatabilirsiniz arkadaşlar şu Mozilla'yı. Şu şekilde kapata bastım ve Mozilla'mızı kapattık. Daha sonrasında terminali açıyoruz. Terminale girdikten sonra şöyle bir clear diyeyim. Şurayı bir sileyim. Daha rahat görmeniz adına. Şu şekilde sildik. Şuraya chmod şöyle 777. Daha sonrasında arkadaşlar şunu sürükleyeceğiz. Şu şekilde buraya sürüklüyoruz. Ardından enter'a basıyoruz. Buradan arkadaşlar OK diyorum. Mod komutunu girdikten sonra arkadaşlar şu şekilde göstereyim. Checkra1n'i tutup direkt buraya sürüklüyorsunuz. Daha sonrasında enter'a basıyorsunuz arkadaşlar. Evet, checkra1n'imiz geldi. Şimdi USB aracılığıyla telefonumuzu bağlamamız lazım arkadaşlar burada. Telefonumuzu bağlıyoruz hemen. Şu şekilde. Telefonumuzu bağladık arkadaşlar. Gördüğünüz üzere telefondan güven yazısı çıktı. Buradan bu adıma kadar doğru bir şekilde geldiyseniz, yani bu checkra1n uygulamasını çalıştırdıysanız az önce yaptığım gibi, gördüğünüz üzere burada bir uyarı aldım az önce arkadaşlar. Benim telefonum iOS 14.0.01 sanırım. O şekilde bir sürümüm var. iOS 14. ve 6 bu checkra1n'i yapabiliyor. iOS 12 ile iOS 14. arkadaşlar arasında checkra1n'i yapabilirsiniz. Ben en son sürümü yükselttiğim için şu anda checkra1n'de yapamıyorum. Büyük ihtimalle de yakın zamanda gelecektir arkadaşlar yine jailbreak işlemi. Dediğim gibi siz eğer ki en son sürümü yükseltmediyseniz buradan Start'a basacaksınız. Kabloyu takacaksınız. Daha sonrasında telefonunuzda tuhaf böyle yazılar çıkacak arkadaşlar. Telefonunuz yeniden başladığında Cydia uygulaması gelecek. Cydia'ya giriş yapıp istediğiniz tabii ki vesaire repoyu ekleyerek arkadaşlar kurabilirsiniz. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoya like atıp kanalımıza abone olursanız sevinirim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar az önce jailbreak işlemini başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Ben normalde olmuyor diye biliyordum. Sizlere de videoda büyük ihtimalle ben açıklayacağım. Bunu yazıyla vesaire açıklamaya çalışırım. Belli bir ayar var. Şu options bölümünde var. Hemen ben bir bilgisayarımdan isterseniz bakıyorum hemen. Bir saniye. Sürükledim bilgisayarıma. O ayardan bahsedeyim sizlere. Aynen. Şu checkra1n bölümüne geldikten sonra kabloyla bağlayın. Ardından options bölümü var checkra1n'de. All of untested iOS vesaire versiyonunu, yani iOS versiyonu test etmemeyi seçin. Daha sonrasında otomatik olarak iOS 14 ve üzeriyseniz checkra1n'i üzerinden arkadaşlar jailbreak yapabileceksiniz. İşlem bittikten sonra sizden DFU moda vesaire almanızı isteyecek program. Bunları uygulayın. Ardından checkra1n telefonunuz yüklenecek arkadaşlar boot olduktan sonra. Sonra buradan Cydia bölümü var. Bu Cydia'yı tıklayın. İndirin. Cydia'ya inecektir. Ardından şu gördüğünüz üzere Cydia'ya tıklayın. Ve gördüğünüz üzere yükleniyor yazısı var. Ben daha önceden zaten jailbreak yapmıştım iOS 14 var iken. O yüzden önceki kaynaklarım da geldi. Cydia'm geri silinmişti. Silinme sebebini söyleyeyim. iOS 14'ü güncelledim. iOS 14'e güncellemiştim ben. Hemen birkaç gün sonra bir baktım. iOS 14.0.1 gelmiş. Yani yine bir yazılım güncellemesi gelmiş. Yazılım güncellemesi geldikten sonra şu programlar siliniyor arkadaşlar.
orijinal haline geliyor. Jailbreak dosyaları siliniyor. Bunu sizlere söyleyeyim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Dediğim gibi o ayarı yaptıktan sonra iOS 14 ve üzeri yazılıma sahip iOS versiyonlarında bile oluyor bu arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.